Selam arkadaşlar. Asla sulanmayan, hazır yoğurttan bile daha lezzetli, nefis, ekşimeyen en güzel yoğurt tarifi bende. İnanmıyorsanız hadi gelin birlikte yapalım. İşte sonucu da burada. Selam arkadaşlar. Annemin tarifini benden istediği kalıp gibi yoğurt tarifimi veriyorum şimdi sizlere. 3 litre günlük sütümü tencereme koyuyorum. Tahta kaşığımı da içine koyuyorum ki kaynatırken sütüm taşmasın. Orta ateşte ocağımı yaktım. Sütüm fokurdayana kadar, köpüklenene kadar kaynatmaya devam edeceğim. Orta ateşte iyice kaynadıktan sonra da altını kısacağım. Bir 20 dakikada kısık ateşte tahta kaşığımla böyle alttan havalandırarak, karıştırarak kaynatacağım ki içerisindeki su miktarı buhar olarak gitsin. Evet arkadaşlar, sütüm ılıdı. Parmağımı içerisine sütün koyuyorum. 8'e kadar sayıyorum. 8'e kadar parmağımı yakmayıp 8'den sonra biraz yakmaya başlayınca sütümün mayalanma kıvamı gelmiş demektir. 3 yemek kaşığı daha önceki ev yoğurdumdan yoğurt aldım maya için. Ilıyan sütten de biraz bu mayanın içerisine koyuyorum. Çırpıcıyla iyice çırpın. Şimdi sütümün içerisine mayayı koyuyorum. İyice karıştırın arkadaşlar. Şimdi mayalamış olduğum tenceremdeki sütümü, bu görmüş olduğunuz kullanmadığım bir çorbalığım var. Porselen. Bunda inanılmaz güzel yoğurt tutuyor bu arada. Mutlaka bence de kullanın. Bunun içerisine şimdi döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Porselenlerde arkadaşlar inanılmaz güzel yoğurt tutuyor. Kalıp makarna süzgeci de olabilir. Gördüğünüz gibi ben makarna süzgecini koyuyorum. Üzerine koyun. Bu deliklerden sütün içerisindeki olan buhar varsa dışarıya çıksın. Şimdi bir de şöyle bir örtüyle de güzelce de bunu saracağım. Fırınıma koyacağım. Bir 6 saat kadar fırınımda bu şekilde sarılı halde bırakacağım. Arkadaşlar yoğurdum tuttu. Gördüğünüz gibi nefis ve harika gözüküyor. Bakın sallıyorum, asla bir sulanma yok. Şimdi buzdolabına koyacağım. 6 saatte buzdolabında dinlendireceğim. Bakın buzdolabına ağzı açık koydum. Üstünü sakın örtmeyin. 6 saat buzdolabında kalınca tamamıyla kalıp gibi olacak. Evet arkadaşlar, yoğurdumuz oldu. Yine kalıp gibi. Bakın şöyle sallayayım da görüyor musunuz? Sulanmadığını buradan da görün. Nefis de gözüküyor. Yine mis gibi yaptık. Yine biz bu işi başardık. Aferin Serkan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın sizinle beraber açıyorum şimdi. Şöyle. İşte. Görüyor musunuz dostlar? Harika oldu. Harika. Birlikte bir de tadına bakacağız. Onun öncesinde bir de aldığım yeri de size göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? En ufak bir sulanma yok. Kalıp gibi duruyor. Hadi bir de tadına da bakalım. Biz bu işi çok güzel başardık arkadaşlar. Her hafta yapıyorum ben bu tarifi. Hep böyle kalıp gibi sulanmayan, ekşimeyen nefis bir yoğurt oluyor. Hemen lezzetine de bakalım birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın görüyor musunuz? Harika. Mükemmel ya. İnanın bana, hazır yoğurttan bile daha lezzetli. Ben bu tarifi anneme de ikram ettim. Yedi, videosunu da izlettim. Oturdu ağladı arkadaşlar. Neden ben daha önce bunu düşünemedim diye. Beraber yaparız bundan sonra anne dedim. Serkan, oh mis.